Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda kolaylıkla örebileceğiniz ve çok hoşunuza gidecek bayan bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu 2 şişle öreceğiz. Şöyle misinalı bir şiş kullandım ben. 3 milimetre şiş kullandım. Patiğimizi bu gri rengimizle öreceğiz. Bu siyah rengimizde sadece bir süsleme işlemi yapacağız. Ve bu süsleme işinde böyle bir adet de büyük bir düğme kullanacağız. Gerçekten harika bir model oldu. Çok kullanışlı. Ayaklarınızda da çok güzel duracak. Hem çocuklarınıza hem bebeklerinize hem bay ve bayan olarak bu modeli kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi patiğimize başlayalım. İlmek atarak başlayacağız modelimize. Evet, ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İpimi şişime aldım. İlmeklerimi atarak başlıyorum. 36, 37 ve 38 ayak numaraları için ben 96 ilmekle başladım. Tabi bu ilmek sayısı elinizin sıkılığına, gevşekliğine, örüş şeklinize göre değişebilir. 96 ilmeği bu şekilde şişimize atalım. İlk ilmek atışında böyle ilmeklerimizi gevşek atalım. Bakın şu elastik görüntüyü sağlayalım. 96 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. Her zaman ilk ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Sonraki ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın şöyle çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden diğer şişe alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Niçin bu şekilde yapıyorum? Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi diğer ilmekleri ise ters olarak örmeye devam ediyorum. Yani burada haroşa örgüyü uyguluyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturmaya başladık. Böyle devam edelim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Ve toplamda 16 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Şu an örgümün ön yüzündeyim ve haroşa sıralarını sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 diş haroşa sırasını ördüm. Şu an ilmeklerimi 3'e böleceğim. 96 tane ilmeğim var. 40, 16, 40 şeklinde ilmeklerimi bölerek örmeye devam edeceğim. Ortada 16 ilmek olacak. Şimdi 40 tane ilmeğimi bu şekilde örerek şişime alıyorum. Tane ilmeğimi buraya ördüm. Şimdi 16 tane ilmeğimi örüyorum. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ilmeğimi örerken 16. ilmeğimle buradan bir ilmeği yanına alarak örüyorum. İkisini birlikte ters ördüm. Şimdi burada da 39 tane ilmeğim kaldı. Burada ikisini birlikte ördüğüm için. Şimdi geriye dönüyorum. Bir bu taraftan, bir bu taraftan ilmek eksilterek ilerleyeceğiz. Şimdi geriye döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Tekrar bir sayalım. Bakın şurası ayrım yeri belli zaten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Buradan 16. ile buradan bir ilmeği birlikte örerek ikisini birlikte ters örüyorum. Bu ortada 16 tane ilmeğim var. Şimdi geriye dönüyorum. Döndüm. Bakın ayrım yerleri belli oldu zaten artık. Böyle saymadan da ilerleyebilirsiniz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında örerek ilerliyorum. 16. ilmeğe kadar örelim. İlmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi bakın 16. ilmeğe geldim. Zaten bakın arada şöyle bayağı bir boşluk oluyor, belli oluyor. 16. ile buradan da bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Tekrardan ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın ayrım yeri zaten şöyle bakıldığında çok belli oluyor. Şurada bakın. 16. ilmekte buradan bir ilmeği de yanına alarak öreceğiz. Ördükten sonra döneceğiz. Hep bu şekilde örüp dönerek ilmeklerimizi eksilteceğiz kenarlardaki. Şimdi yine 16. ilmeğe geldim. Bununla buradan bir ilmeği yanına alarak ördüm ters olarak ve örgümü çevirdim. Şöyle bu şekilde örerek ilerleyelim. Ta ki bu tarafta 20, ortada 16, bu tarafta da 20 ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Patiğimizin şu kısmını örüyoruz bakın. Evet, şimdi sıralarımı tamamladım. Bakın şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğim kaldı. Burada orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim. Bu tarafta da yine aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğim kaldı. 20 burada, 16 burada, 20 tane ilmeğim de burada. 20, 20, 40, 16 da burada. 56 tane ilmeğim var. 56 tane ilmeğimle devam edeceğim şimdi örmeye. Şimdi örgünün ön yüzüne geçmiştim. En son şimdi buradan ilk ilmeği örmeden aldım ve devam ediyorum. Orta kısımdaki 16 ilmeği örüyorum. Artık 16. ilmeği tek öreceğiz. Artık ilmek eksiltmelerimizi tamamladık. Şimdi bu 16. ilmeğimi ördüm. Şimdi direkt buraya geçince burada bir delikli kısım oluşuyor. Çünkü bayağı bir açıklık var bakın böyle. Bunu önlemek için şuradan bir ilmek alıyorum ben. Bu çıkardığım ilmekte bu ilmeği birlikte örüyorum. Ne artmış ne eksiltmiş oluyorum. Ve burada da bir delikli görüntü oluşmamış oluyor. Şimdi artık ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Şimdi örgüyü tamamladım. Bakın artık tamamını örüyorum. Şu kısmını ördük. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde yine ilmekleri tek tek örerek geleceğim. Şu kısma geldiğimde bakın burası bayağı bir açıklık görünüyor. Direkt bu tarafı örmeye başlayınca burada bir delikli kısım oluşuyor. Biraz önceki yaptığım işlemin aynısını burada da yapalım. Buraya gelince şuradan bir ilmek çıkartıp bunu ikisini birlikte örüp çıkarttığım ilmeği ne artma ne eksiltme yapmış olalım ve şu delikli görüntüyü engelleyelim. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Şimdi böyle örgünün ön yüzüne geldim. Burada 56 tane ilmeğim var. Şimdi 56 tane ilmeğimle 3 diş haroşa sırası öreceğiz. Bakın şuradaki şu 1, 2, 3 diş haroşa sırasını öreceğiz. Sonrasında bir düz bir ters lastik örgüye geçeceğiz. Şimdi 3 diş haroşa sırası örelim. Haroşa sırasını nasıl örüyorduk? İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ben. Bu şekilde haroşa sıralarını oluşturuyorum. Şimdi 56 tane ilmeğimle 3 diş haroşa sırası oluşturup geliyorum. Şöyle bakın. 1, 2, 3 diş haroşa sırasını ördüm. Örgümün de ön yüzündeyim. Bu sıra sayılarını daha da arttırabilirsiniz. Ben böyle
biraz kısa. Tam bilekten olsun istediğim için bu şekilde yaptım. Böyle çok daha güzel, hoşuma gitti. Dilerseniz daha da arttırabilirsiniz tabii. Şimdi tekli lastik örgüye geçelim. Örgünün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir ilmeği düz ördüm. Şöyle bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, şöyle en son 2 ilmeği de düz ördüm. Bu şekilde denk geldi. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters görünüyor. Ters örüyorum. Bir sonraki bakın şöyle düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bakın bu ilmeğim şöyle bakıldığında düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Tersi ters, düz görüneni düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde de bu şekilde devam ediyorum. Bakın böyle. Ters görünenleri ters, düz görünenleri düz olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün arka yüzünü tamamladım. Ön yüzüne geçtim şu an. Şöyle göstereyim, bakın. Düzler ve tersler ortaya çıkmış oldu. İlmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de olduğu gibi öreceğiz. Yani göründüğü gibi, bakın. Burada da düzler, tersler ortaya çıktı. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, tersleri ters olarak örelim. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de aynı şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar lastik örgüyü örelim. Evet, bakın böyle lastik örgümü tamamladım. Bu uzunluk benim için yeterli. Şöyle 2-3 santim uzunluğunda bir lastik örgü ördüm. Hatta daha kısa bile olabilir. Dediğim gibi bu lastik örgüyü dilediğiniz kadar örebilirsiniz. Burası arka yüzü, burası ön yüzü. Şu an örgünün ön yüzünü ördüm, geldim. Arka yüzüne geçtiğimde patiğimin burada ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı alıyorum. Tüm ilmeklere bu aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmek kalana kadar ilerleyelim. Son bir ilmeğe kadar geldim. İpimi şöyle biraz uzunca kesiyorum. Örgümü tamamladım. Şöyle son ilmeğimi bakın böyle çekiyorum. Bu şekilde örgümü tamamlamış oldum. Bu şekilde bakın. Şöyle şimdi dikimini yapacağız. Tersini çevirelim. Tersini çevirdiğimde ipimin ucuna da iğnemi geçirip geliyorum. Patiğimi tersinden dikmeye başlıyorum. Öncelikle şu iki uç kısmını şöyle düğümlü bir şekilde dikişimi yaptım. Ve şöyle ilmekleri karşılıklı alarak dikmeye başlıyorum. Bakın böyle. İç kısımdaki ilmekleri alıyorum. Şöyle tam karşısına denk gelecek şekilde. Bakın böyle. Böyle dikerek ilerleyelim. Şöyle iç kısımdaki ilmekleri alıyorum. Yine bu kısmında dikerken yine şöyle karşılıklı ilmekleri alarak şu uç kısma kadar dikelim ve dikişi tamamlayalım. Evet, bakın dikimini tamamladım. Düz tarafını da çevirdim. Görünüşü bu şekilde olacak. Şimdi manken ayağımıza giyelim. Kolaylıkla her ayak ölçüsüne ayarlayabilirsiniz. Bakın, ayağa tam oturan bir model. Böyle sade şekilde de çok kullanışlı. Şöyle bay ve bayanlar için harika bir model. Böyle sevdiklerinize renk renk, çeşit çeşit örebilirsiniz. Şimdi şu kısmındaki şu bağcıklı kısmı ben siyah iple yaptım.
siyah iple zincir çektim. Şimdi bunu ölçerek çektim ben. Şu şekilde zincirimi çekiyorum. Bu şekilde siyah iple ikiye katladığımızda şöyle şu uzunluğa yetecek şekilde zincir çekelim. Burada bu zincir sayısını saymadım ben. Ölçerek karar vereceğim uzunluğuna. Zincirimizi çekelim. Evet, zincirimi çektim. Şöyle ikiye katladığımda bakın şu uçtan şu uca kadar böyle bana bu uzunluk yeterli. Burada şu iki ucunu birleştiriyorum bakın. Bu şekilde birleştirdim. İpi de biraz uzun keseceğim. Oraya düğmemi dikerken kullanacağım şöyle. Bakın bu şekilde yaptım. Bu şekilde şöyle dış kısma doğru düğmeyi dikeceğim şöyle. Yine bu kısmını da iğnemle dikeceğim. Bu şekilde tamamlamış olacağım. Şimdi ipimi geçiriyorum. Evet, şimdi şu kısma öncelikle şöyle ipimi sabitliyorum. Aynı şekilde düğmemi de aldım. Bu şekilde düğmemi dikmeye başlıyorum. Düğmemi diktim. Şimdi ipimi düğümleyip buradan koparacağım. Şimdi ipimi bakın koparttım. Şimdi kalan ipimle de şu uç kısmını şöyle hafif gerdirip şu kısma dikeceğim. Sonrasında patiğimi bitirmiş olacağım. Evet, bakın tüm dikimlerini tamamladım. Şöyle göstereyim. Dış kısma bakan kısımlarına düğme diktim. İkisi de aynı şekilde bakın. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenip benimle birlikte örersiniz. Eğer şu an örmek istemezseniz ya da ördükten sonra tekrar örmek için aradığınızda bulamayabilirsiniz. Bu yüzden kaydet tuşu var. Kaydet tuşuna basarak daha sonrasında da tekrar izleyip aynı modelden örebilirsiniz. Sayılarını hatırlayamayabilirsiniz. Bu yüzden kaydederseniz sizler için iyi olur. Evet, anlatımlarımı beğeniyorsanız, videolarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.